Akyaka'dan herkese selamlar. Tekrar Akyaka'dayız. Akyaka'yı biz çok seviyoruz. Çok keyifli bir yer burası. Geçen sene de burası ile ilgili bir vlog hazırlamıştık. Şuradan yukarıdan izleyebilirsiniz Akyaka ile ilgili ilk vlogumuzu. Geçen sene gezemediğimiz yerler vardı. Özellikle deniz kısmını göstermeyi planlıyoruz size. Dün gece geldik, dinlendik. Hemen sabah attık kendimizi dışarı. Tabii ki burada Azmak Nehri'nde olmazsa olmaz tekne turuna bu sene tekrardan katılacağız. Şu anda onun hazırlığı var. Biraz sonra bu tekneyle bu güzel nehirde geziyor olacağız. Şadi Kaptan'ın teknesindeyiz. Kendisi çok sempatik bir insan. Şadi Bey ile Azmak Nehri turuna başlıyoruz. Azmak Nehri'nde tekne turumuzu yaptık. Onunla ilgili bilgi vereyim. Toplu halde katılmak isterseniz kişi başı 20 lira bir ödeme yapıyorsunuz. Azmak merkezde. Kime sorsanız gösterirler bu turu size. Yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Tekne turundan sonra bir Azmak'tan ileriye doğru Akyaka'ya doğru ilerledik sahil boyunca. Yani burada denize girebilecek merkezde bir tek yer var. Orayı çektik sizler için. Ama orası günün büyük bir kısmında dalgalı oluyor. Sabahın bence erken saatlerini tercih etmelisiniz orada denize girmek için. Ardından da Akyaka Camping'in olduğu yere girdik. Kahvelerimiz de geldi bu arada. Evet, turlar da devam ediyor. Teşekkürler, sağ olun. Böyle nehrin kıyısında nehre paralel birçok bu şekilde oturabileceğiniz mekan var. Bir kısmı kafe, restoran olarak hizmet veriyor. Bir kısmında tamamen akşam yemeğine yönelik hizmet veriyor. Bir de bu Azmak Nehri'nin ilerisinde yine hatta biz ilk vlogda da oraya gitmiştik. Akşam bir yemek yemiştik orada. Suyun içerisine ayaklarını sokup orada keyifli bir akşam yemeği diyebilirsiniz. Hatırlamışken bunları da anlatayım size. Akyaka Camping'i ben çok beğendim. Hakikaten çok keyifli bir yer. Yani sabahın erken saatlerinde dahi oldukça kalabalık bir yoğundu. Denize girenler, güneşlenenler, özellikle biraz daha olgun yaştaki kişilerin o erken saatlerde denize girdiğini gördüm. Biz çok ilerleyemedik. Biraz daha ileride kamp alanları da varmış. Yani özellikle kamp yapmak için Akyaka'ya gelenlere o bilgiyi de vermek isterim. Şimdi biraz dinleniriz burada, bir şeyler içeriz. Bugünkü planımız şu: Akbük'e kadar, yani Akyaka'nın batısına doğru ilerleyeceğiz ve gitmeyi planladığımız beachler var. Merkez dışında yine Akyaka'da denize girebileceğiniz oldukça çok seçenek var. O tarafa gitmeyi planlıyoruz. Kahve geldi. Soğutmayayım ben kahvemi. Şu güzel manzara eşliğinde bu lezzetli kahvenin bir tadına bakayım. Nefis.
Maden iskelesinden selamlar. Bu sefer de size Akyaka'ya 1,5 kilometre mesafede maden iskelesine getirdim. Burası ilk izlenimlerimi söyleyeyim, oldukça sakin bir yer. Sadece denizde mekanlar arasında bir yol var. Ara sıra tek tük araçlar geçiyor. Onun dışında oldukça sakin. Arkasında çam ağaçları var. Önü deniz. Kendisine ait koyu olan bir yer burası. Mekanlardan bahsedeyim. Bir 4-5 civarında otel var. Otellerin bu seneki fiyatları 1000 lira civarında. Oda kahvaltı hizmet veriyorlar. Oda alıyorsunuz ve sabahta kahvaltı alıyorsunuz. Onun dışında tüm mekanların önünde aperatif bir şeyler yiyebileceğiniz mekanlar ve akşamda yemek yiyebileceğiniz restoranlar var. Gündüzleri ön taraftaki alanlarda denize girebiliyorsunuz. Şezlong şemsiyeler var. Dışarıdan da buraya gelmek isterseniz bazı yerlerde bir şeyler yemeniz içmeniz yeterli. Bazı yerlerde ise giriş ücreti var. O da ortalama 50 lira ile 100 lira arasında kişi başı. Aperatif öğlen bir şeyler yemek isterseniz fiyatlara baktık. Oldukça makul. Mesela bir hamburgeri fiyatı 30 TL idi. Akşamda bu yerler restoranlara dönüşüyor. Yani ortalama işte bir balık yiyelim, birkaç meze yiyelim, bir şeyler içelim derseniz 500-600 TL bir hesapla burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Akyaka'ya çok yakın ama Akyaka'dan farklı bir yer. Yani ortam olarak, ambiyans olarak farklı. Yine bu civarda hem denize girmek için hem de bir konaklama alternatifi için burayı sizlere önerebilirim. Maden iskelesinde atladığım bir konu daha var. Oldukça fazla sayıda şey var burada, tekne var. Teknelerden bir tanesine geldik. Numan Kaptan'la tanıştık. Maden ismi nereden geliyor abi buranın? Burası çok önceden Köyceğiz'den, Dalaman'dan kamyonlarla maden getirilip burada büyük gemilere yüklenip yurt dışına. Limanmış burası. Tabii, buradan tabii. ihraç ediyorlarmış ihraç ürünleri. ediliyor. Süper ya. İsmi buradan geliyor. Oradan kalma. Ama şahsının münhasırı bir yer. Şimdi Akyaka'dan buraya gelince Akyaka enerjisi yüksek bir yer. Oldukça kalabalık. Evet. Buraya bir geliyorsun abi anında sakinlik. Sessiz, sakin. Evet. En güzel deniz bizim buradadır. Öyle mi? Tabii. Peki bu teknenin arasından yani koyun neredeyse yani yarısında tekneler var. Evet. Ha, şurada şeyler var, plajlar var. Evet. Oradan iskeleden atlıyorlar denize. Otellere ait. Bir de en uçta şey var, bir kumsal var sanırım. Onun dışında genelde iskeleden. Orası da otele ait. Evet. Peki siz bu tekneyle gezmek isteyenler olursa onlara özel turlarda yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Teknemiz Şirin 2 günlük, haftalık, aylık, yani müşterinin isteğine göre turlara çıkıyoruz. Süper. Yani bu motor yat diye geçiyor değil mi abi? Motor yat. Tamam. Yani bir günlük bir tura katılırlarsa bunun fiyatı nedir? Onu da merak ediyorlar çünkü onu söyleyelim. Şeye göre değişiyor. Şu anda her şey dahil olursa 10.000 lira civarında. Her şey bizden dahil. İçecekler, olursa, yemekler her şey hepsi bizden içine. olursa. Ama özel bir tur oluyor. Tabii, Kaç kişiye tabii. kadar alabilir mesela bu tekne o bir gün içinde? Şu anda kapasitesi 12 kişi. Yani Akyaka'ya gelirseniz böyle özel bir tura katılmak isterseniz Numan Kaptan burada. Her zaman Aynen. bekleriz. Altta da telefon numarası geçer. Oradan iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Abi teşekkür ederiz. Tamam, Ağzına sağlık. teşekkürler, Çok memnun sağ oldum. olun. Görüşürüz. Çınarlıbük'e getirdim sizi. Akyaka'ya gelmişken Akyaka dışında hemen çok yakında denize girmek isterseniz gelinebilecek beachlerden bir tanesi burası. Akyaka'ya çok yakın. 3-5 dakika içerisinde gelebiliyorsunuz buraya. Kendisine ait bir koyu var. Deniz pırıl pırıl, oldukça muazzam. Şu arka tarafta da Akyaka'nın sembollerinden Azmak Nehri'ni temsilen bir alan yapmışlar. Şu arka tarafta tatlı su çıkıyor. Küçük de bir şelale yapmışlar. Onun içerisinde de o serin suda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şezlong şemsiyeler var, yine localar var. Localara ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Girişte kişi başı 80 TL. Öğrenciler için de 50 TL. Giriş ücreti ödüyorsunuz. Şezlong şemsiyelerden faydalanabiliyorsunuz bu şekilde. Onun haricinde içeride de bir şeyler yemek isterseniz yani ortalama kişi başı 100-150 TL'ye karnınızı rahatlıkla doyurabilirsiniz. Akşamları herhangi bir hizmetleri yok. Gündüz beach hizmeti alabiliyorsunuz buradan. Cazip tarafı şu, Akyaka'ya çok yakın ve hakikaten güzel, keyifli bir ortam var. Yani Akyaka civarında denize girelim, denizin tadını çıkartalım, şezlong şemsiyelerde de vakit geçirelim derseniz bence burası değerlendirilecek yerlerden bir tanesi. Selamlar tekrardan. Rahat Beach'e getirdim sizi. Batıya doğru gidiyoruz. Maden iskelesine gittik. Oradan Çınar Beach'e geldik. Ve şimdi sırada Rahat Beach var. Böyle Akyaka kadar devam edeceğiz. Burası 10 kilometre mesafede Akyaka'ya. Yine girişte 30 TL bir ücret alıyorlar. İçeride aperatif yiyecekler ağırlıklı menülerinde. Bir de kokteylleri var, böyle şirin kokteyller var. Bu sanırım kayısılı.
ya da şeftalili, tam tadını alamadım ama oldukça güzel. Bu kokteylleri dikkatimizi çekti. Ev kokteylleri de geçiyor menüde. Tavsiye ederim. Bunun fiyatı 80 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında yani fiyatlar makul. Yani 2 kişi bir yemek yiyelim deseniz yani 100-150 lira civarında bir hesap ödersiniz. Deniz oldukça güzel. Sahilde şezlonglar var. İşte şemsiyeler var. Yani güzel de bir barı var. Çalışanlar güler yüzlü. Otoparkı da var. Yani Akyaka'da alternatif olarak denize girebilecek yerlerden bir tanesi de burası. Dediğim gibi 10 kilometre mesafede. Şunun bir tadına bakayım ben de. Yok ya, bu narenciyeli bence. Ama çok lezzetli, tavsiye ederim kokteylleri. Selamlar tekrardan. Kamp soruyorsunuz. Akyaka'da size bir kamp gezdireyim istedim. Şöyle oldu. Çınar Beach'ten Rahat Beach'e giderken Karya Beach Camping tabelasını gördük. Rahat Beach'ten hemen geri döndük buraya. Bir gösterelim istedik. Şöyle bir etrafı, bir ambiyansı göstereyim. Şöyle bir döneyim olduğum yerde. Yani şöyle klasik kamplar gibi değil. Her çadırın müstakil kendisine ait bir oturma alanı, bir gölgelik alanı var gibi görünüyor. Dışarıdan misafir kabul etmiyorlar. Çadırınızı kendiniz getiriyorsunuz. Sol tarafımda deniz. Şöyle göstereyim. Oh, bugün de biraz dalgalı. Kişi başı 100 TL. Çadırınızı kendiniz getiriyorsunuz. Buradaki internet, elektrik, su, işte duş vesaire ne varsa tüm hizmetlerden bu ücret karşılığında faydalanabiliyorsunuz. Akyaka'ya merkezi 10 kilometre mesafede, böyle deniz kıyısında, doğanın içerisinde bir kamp arayışınız varsa bu civarlarda, bu tarafta, burası güzel bir kamp tercihi olabilir sizin için. Burayı da öneririm. Şu arkada da var çadırlar. Şöyle göstereyim. Şu ileride şurada da acayip koylar var. Bu arada hakikaten muazzam bir sıcak var ya. Yani çok şikayet etmem aslında böyle sıcak havalarda ama ya değişik bir şey var. Sıcak var. Yani aracı bırakıyoruz. Bıraktığımız yerde 50 derece gösteriyor. Yani hissedilen 50 derece vardır herhalde. Neyse, bu kadar diyelim buradan. Akbük'ten selamlar. Bugünkü deniz kıyısı olarak son durağımız burası. Rotamızın en batısındaki yer Akbük. Yıllar önce şu yukarıda tepelerden bir yol geçiyor. Ören'den Akyaka'ya giderken kullandığınız yol orası. Rakım olarak oldukça yüksek. Çok güzel bir görüntüsü vardı buranın. Dayanamadım, durdum. Drone'la da çekimini yapmıştım. İlk defa geliyorum Akbük'e bu şekilde. Girişte bir 20 lira ücret ödüyorsunuz binek araçlar için. Girdiğiniz yerden itibaren koy boyunca yan yana beachler var. Farklı farklı kişilerin işlettiği. Çok konaklama tesisi görmedim. Biz koyun sonunda bir restoran var, oraya geldik. Burada da şu an oturduğumuz yer işte deniz ürünleri verilen restoran kısmı. Bir ileride de aperatif bir şeyler aldığınız bir yer var. Ön tarafında da şezlong şemsiyeler var. Genel olarak ilk hissiyatımı söyleyeyim. Bence yazık etmişler buraya. Yani muazzam bir koy. Çamur ormanları arasında. Yani çok daha farklı bir yer hayal etmiştim. Ama yani şundan rahatsız oldum. Bir kere çok kalabalık. Yani dip dibe bütün işletmeler. Çok daracık bir yol var. Denizle işletmeler arasında. Toprak bir yol. Yani tek araçlık bir yol. O yolu kullanıp hareket ediyorsunuz. Ki biz bir yerde tıkandık. Yaklaşık 10 dakika bekledik. Akşam üzeri geldik. Biz ve önümüzdeki araçlar bir kısmımız bu tarafa geliyorduk. Artık denizden çıkıp otelin evine gidenler vardı. Onlar da geri dönmek istedi ama sıkıştık arada. Başka nelerden bahsedebilirim burada? Bir marinası var. Bir 10 civarında tekne var işte marinada. Balıkçı köyü, ki yolda da bir abi kardeşle denk geldik. Onların hazırlıklarını gördüm. Sohbet ettik onlarla da. Evet, Abi kardeş misiniz? evet abi. Balığa mı çıkacak bu tekne şimdi? Evet, yetiştirebilirsek çıkacağız. Yetiştiremezsek. Ha, başladı mı sezon? Bizde yasak yok abicim. Biz küçük balıkçı, küçük ölçekli balıkçı duralım. Küçük ölçekli balıkçı olduğumuz için bizde yasak. Ne çıkar abi burada genelde? Şimdi bu koyduğum takımlarda laos, sinarit, barbun, iri mercan. En kıymetli balıklar yani. Aynen.
birinci sınıf balık tutuyoruz genelde abi. Sizin isminiz neydi? Benim ismim Erhan abi. Erhan Bey. mısır. Buradan bahsettiler. Burada yaşıyorlarmış. Tuttukları balıkları buradaki restoranlara veriyorlarmış. Oldukça da güzel, sevimli bir tekneleri vardı. Onun hikayesini de anlattılar. Yani bir de drone'la şu sol tarafta tepenin oraya doğru gittim. Dönüşte gelirken bir koyu gördüm. O koyun ismi de akvaryum koyumuş. Buradan sonra da hemen 2 dakika oraya uğramayı planlıyorum. Yol tabii ki müsaitse, gidilebiliyorsa. Ya şunu söyleyeyim. Yani bu civardaysanız, işte Öğren'le Akyaka'daysanız gelinebilir. İşte bir denize girebilir, akvaryum koyuna gelinebilir. Beni sorarsanız ben tekrar yani bir Akbük'e gelmek için yola çıkmam. Ama yolumun üstüne denk gelirse, zamanımda varsa tekrardan hani şu koyun güzelliğini görmek için gelirim. Umarım hızlıca burası da toparlanır. Çünkü çok muazzam güzel bir yer. Daha güzel tesislerin olmasını bence sonuna kadar hak ediyor. Akbük'ten şimdilik bu kadar diyelim. Akbük'ten sonra dayanamadım, sizi bir yere daha getirdim aslında. Deniz olarak orası son demiştik ama yine dayanamadım. Bakın, akvaryum koyuna getirdim sizi. Her yerde bir akvaryum koyu var. Akbük'ün akvaryum koyu da arkam. Drone'la da çektim burayı. Buranın güzelliği şu. Akbük'e çok yakın. Yani yürüyerek 1 dakika bile sürmedi gelmemiz son oturduğumuz yerden. Sığ, yani çocuklu aileler için oldukça uygun. Bir 50 metre yürüseniz de sığmış. Yani şu anda oldukça popüler. Şöyle göstereyim. Akşam saatleri, saat 6 civarı. Bu saatlerde bile oldukça popüler. Vallahi bu kadar diyelim ya. Biz de yorulduk. Çok sıcak bir gündü. Yani denize girme planımız vardı ama ben bu kadar sıcak havalarda çok denize girmeyi tercih etmiyorum. Buradan Akyaka'ya geri döneceğiz. Akşam için birkaç yer var. Yemek yemeyi planladığımız. Bakalım hangisi o anki keyfimize uygun olursa orada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Orada akşam yemeğini görüşelim. İyi akşamlar tekrardan. Otelimize gittik. Duşumuzu aldık. Kıyafetlerimizi değiştirdik. Maden iskelesine geldik tekrardan. Gündüz gelmiştik buraya. Gündüz halini gösterdim size. Bir de akşam halini göstereyim istedim. Gündüz tesislerin önünde şezlong ve şemsiyeler var. Orada denize girebiliyorsunuz. Akşamda şöyle göstereyim. Tesisler birer restorana dönüşüyor. Hemen önlerine masa sandalye atılıyor. Özellikle deniz ürünleri ağırlıklı. Yan yana burada 4-5 tane otel var. Otellerin önünde akşam yemeğinizi alabiliyorsunuz. Yani Akyaka'da keyifli bir akşam yemeği için burası değerlendirilebilir. Bizde hemen uçta bir tesis var. Orada akşam yemeğimizi alacağız biraz sonra. Yine yemek bitiminde de görüşlerimi tekrar sizle paylaşıyor olacağım. Yemeklerimiz geldi. 2 balık söyledik kendimize. 3-4 çeşit de meze geldi. İçeceklerimizi söyledik. Merak ediyorsunuz. Böyle bir akşam yemeğinin fiyatı 300 lira. Yani abartmadan bir şeyler sipariş ettiğinizde bu rakamlara Akyaka'da akşam yemeği alabiliyorsunuz. Maden iskelesi akşam yemeği için oldukça ideal bir yer. Ortam çok keyifli, sessiz, sakin. Sadece bir dalga sesleri geliyor. Mekanlardan da tatlı tatlı müzikler kısık sesle. Yani sohbetimizde karşınızdakini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Denizden karaya da tatlı bir esinti var. Akyaka'ya geldiğinizde bir akşam yemeği için bence burası muhakkak değerlendirmeli. Şimdilik bu kadar diyelim. Yarın Akyaka'nın farklı bir yerinde tekrardan bir araya gelelim. İkinci günden selamlar. Sizi Sedir Adası'na götüreceğim biraz sonra. Şöyle yaptık. Akyaka'dan yola çıktık. İlk önce Çamlıköy'üne geldik. Nasıl geldik oraya da? Akyaka'dan Marmaris istikametine gittik. Yaklaşık bir 15 kilometre bir yolculuk yaptık. Çamlıköy'üne geçtik. Ondan sonra sahilde şu arkamda gördüğünüz iskeleler ve teknelerle Sedir Adası'na gidiliyor. Sedir Adası giriş ücreti 75 lira yazıyor. Müze kart geçersizmiş. O notu da okudum. Tekneyle de karşıya geçtiğiniz için ayrıca bir 60 lira daha ödüyorsunuz.
Evet, tekneden indik. Çok keyifli bir yolculuk oldu. Yaklaşık bir yarım saat kadar bir tekne yolculuğu yaptık. Şuraya hemen sağ tarafına bakın. Meşhur Kleopatra Koyu. Oldukça da popüler. Şu an birçok insan denizin güzel plajın tadını çıkartıyor. Şöyle bilgi verebilirim. Bakın şurada sarı renkli bir kum var. Bu Mısır'dan getirilmiş bu kum. Ama şu an koruma altında. Maalesef güzellikleri yerinde yaşamak yerine hatıra olarak yanımıza da götürmeyi tercih ediyoruz. O yüzden burası koruma altına alınmış. Şu alan, şu aşağısı. Bakın meşhur Kleopatra Koyu burası. Akın akında meraklılar geliyor burayı keşfetmeyi, görmeye. Yani adaya ilk indiğinizde karşınıza çıkan güzellik, ilk güzellik daha doğrusu burası. Evet, ikinci durağımızda amfiteyatro oldu. Şu arkada bir rehber var. Anlatıyor, burası ile ilgili bilgileri veriyor. Ben de kendisinden aldığım bilgileri size satayım. 2500 kişilikmiş bu amfiteyatro. Şöyle bir matematik bir hesap varmış. Amfiteyatro 2500 kişi ise ya da işte x birim kadarsa çarpı 10 o kadar nüfus yaşarmış o kentte. Yani burada zamanında 25.000 kişi yaşıyormuş. Kutsal alana getirdim sizi. Bu adanın en uç noktalarından bir tanesi burası. Amfiteyatrodan sonra 150-200 metre kadar bir yolculuk yapıyorsunuz. Bu alanın bilgilerin yer aldığı bir not var, hemen merkezine geldiğinizde bir ağaca asılı. Oradan detayları öğrenebilirsiniz. Deniz muazzam. Yani beni en çok etkileyen tarafı burası oldu. Masmavi, turkuaz ve mavinin tonları muazzam bir deniz var. Adanın bu tarafı da esiyormuş. Bize de iyi geldi. Bu bölgeye gelirseniz kutsal alanlar ilginizi çekiyorsa burayı da görmenizi tavsiye ederim. Adadaki son tarihi yere getirdim sizi. Şu arkamda büyük bazilika. Bakın kalıntıları kalmış şurada. Kilisenin apsisi şöyle U şeklinde. Sadece kalıntılar var. Yine bu eski yapıyı görmek için çok uzağa gitmenize gerek yok. Kleopatra plajına çok yakın. Dönüşte de uğrayabilirsiniz. Tiyatroya gitmeden de uğrayabilirsiniz. Şurada da yine birkaç tane parçası kalmış. Evet, bu tarihi yerimiz böyleydi. Kleopatra Adası'nı şöyle özetleyelim. Eski ismi Kedrail Adası. Bu adaya gelirken iki tane büyük ada ve küçük ada isminde bu adanın mahalleleri var. Onları da gelirken görüyorsunuz. Yolculuk oldukça keyifli. Yani bu bölgeye gelmişken bence muhakkak gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ada üzerinde 4-5 tane tarihi kalıntı var. Geldiğinizde onları da görebiliyorsunuz. Şu arkamdaki Kleopatra plajı oldukça popüler. Burayı da kullanabilirsiniz denize girmek için. Şezlonglar var. Sanırım herhangi bir ücreti yok. Boş bulunuz bir şezlonglar. Güneşlenebilirsiniz. Şezlongların hemen arkasında bir büfe var. Yiyecek içecek alışveriş yapılabiliyor oradan. Hemen onun yanında da piknik masaları var. Orada da yine dinlenip bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Başka burasıyla ilgili ne anlatayım? Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok düzenli. Yani altyapısı çok güzel. Bütün her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Tertemiz, pırıl pırıl hazırlamışlar. Sadece şu an sıkıcı olan havanın çok sıcak olması ve kalabalık olması. Ben de gitmeden burada bir denize gireceğim. Hatta su altı kameram da yanımda. Bakalım su altından da güzel bir şeyler yakalarsam onları da çekeceğim sizler için. İndiğiniz yerden tekrar Çamlı'dan geldik biz. Çamlı diye sorduğunuzda yarım saatte bir tekneler kalkıyor. Onlardan herhangi birine binip tekrar Çamlı'ya geri dönebiliyorsunuz. Bu arada suyun altı muazzamdı. Çok beğendim. Kleopatra hanımefendi için Sezar Mısır'dan 30 gemi kum istemiş. Kleopatra buraya geliyor, çok beğeniyor ama diyor ki burası kum yok burada. Kumsuz burası. Sezar da bu talebe karşılık veriyor. Tabii aşkının etkisiyle 30 gemi kumu Kleopatra için buraya getiriyor. Hakikaten keyifliydi. Az önce de bahsettim size denize girmeden önce. Güzel bir tecrübe oldu. Yani Türkiye'nin birçok yerine gittik ama işte böyle deniz yoluyla bir adaya gelmek, orada
meşhur bir koyda denize girmek ve tarihi yerleri görmek hakikaten güzel bir tecrübe oldu. Bu tarafta yolunuz düşerse tekrar sizlere buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Sedir Adası'ndaydık en son. Otelimize geri döndük, dinlendik ve Akyaka'da akşam halini göstermek için sizi bir mekana getirdik. Riders No 22 mekanın ismi. Oldukça keyifli bir yer. Tavsiyem şu. Gelmeden birkaç gün öncesinden rezervasyon yaptırın çünkü çok yoğun çalışıyorlar. Oldukça talep gören bir yer. Ortam gayet güzel. 2 tane bar var içerisinde. Kendilerine ait kokteyller var. Onlar çok ilgimizi çekti. Bir de akşam ondan itibaren canlı müzik yapıyorlar. Şu ana kadar çalan müzikler gayet güzel. Soft müzikler yapıyorlar. Biz çok keyif aldık. Ortam güzel. Yani Akyaka'ya geldiğinizde akşam eğlence için, canlı müzik için burası tercih edilebilir. Evet, yavaş yavaş Akyaka tatilimizin, daha doğrusu Akyaka vlogumuzun sonuna doğru geliyoruz. Bir özetleyelim neler yaptık bu sefer. İlk vlogu izlemeyenler şu yukarıdan izleyebilir. Bu ikinci vlogda ilkinde gitmediğimiz yerlere gitmeye çalıştık daha ziyade. Neler yaptık? Tabii ki Azmak Nehri'nde bir tekne turuna çıktık ilk gün geldiğimiz gibi. Düzeltiyorum. Akşam geldik, otele yerleştik. Sabahta Akyaka tatilimiz başladı. Tekneyle tura çıktık. Şadi kaptandı sanırım. Sempatik kaptanımızla beraber o turumuzu tamamladık. Ardından Azmak Nehri'nden Akyaka'nın içerisine doğru ilerledik. Orada Akyaka merkeze denize girebilecek bir alan var. Orayı gösterdik size. Ardından da meşhur Akyaka kampını gösterdik. Ki ben oradan çok etkilendim. Hakikaten çok nitelikli bir yermiş. Denize girilebilecek birçok alan var. Kamp yapabiliyorsunuz. Piknik alanları var. Hani günübirlikte buraya gelebilirsiniz. Orada tüm gün vakit geçirebilir bence. Ardından neler yaptık? Maden iskelesine geçtik. Maden iskelesi Akyaka'dan oldukça farklı bir yer. Çok sakin. Yani bir anda çok sakin bir yere geldiğinizi zaten hissediyorsunuz. Oranın handikapı şu. Denize direkt iskeleden atlıyorsunuz. Bir de işletmelerle deniz arasında bir yol geçiyor. Ara sıra araçlar geçiyor oradan. Hani bir çocuklu bir aileyseniz bunu göz önünde bulundurun lütfen. Sonrasında yine devam ettik. Batıya kadar, Akbük'e kadar devam ettik o gün. Yani yol boyunca 10 civarında denize girebilecek özel işletme var. Yani bir kısmına parayla giriş yapıyorsunuz. Bir kısmını işte içecek, yiyecek yiyip ekstra ödüyorsunuz gibi. İşte orada bir kampa gittik. Birkaç tane plaja gittik ve en sonunda Akbük'e gittik. Akbük biraz hayal kırıklığı yarattı bizde. Neden? Çünkü çok dip dibe işletmeler. Yani alt alta üst üste orada insanlar hani denizi kullanmaya çalışıyor. O biraz rahatsız etti bizi. Bir de altyapısı çok uygun değildi. Hani tek toprak bir yol vardı, tek şerit. Yani araçla gidip gelirken biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani çok muazzam bir koy, onu söyleyebilirim. Görsel olarak muazzam bir yer. Umarım yakın zamanda orası da hak ettiği altyapıyı ve hak ettiği işletmeleri görür diye söyleyeyim. Neler vardı orada? Bir 5 civarında konaklama tesisi gördüm ben. Küçüklü büyüklü. Büyük derken hani öyle büyük resort otel falan değil bu arada. Onun haricinde balık restoranları vardı. Bir de beachler vardı. Yani tekrardan Akbük'e yolumuz düşerse gideriz. Ama özellikle Akbük'e gidiyoruz diye yola çıkmayız. Öyle söyleyebilirim. O günün akşamında da yine maden iskelesine geri döndük ve bir balık yedik. Orada bir 5-6 tane konaklama tesisi var. Gündüzleri tesislerin önünde şezlong şemsiyeler var. Akşamları da o şezlong şemsiyeleri kaldırıyorlar. Onlar birer şık restoran haline geliyor. Genellikle deniz ürünleri ağırlıklı. İşte biz kendimize birkaç meze söyledik, balık söyledik. Keyifli bir akşam geçirdik hakikaten. Çok sakin tesislerden böyle minik minik müzik sesleri geliyor. Denizden de şansımız o gün. Denizden karaya doğru güzel de bir rüzgar vardı. Keyifli bir akşamdı. Yani ben maden iskelesine tekrar gidip orada vakit geçirmek isterim. O gün o şekilde tamamladık. Gelelim ikinci güne. İkinci gün bizim de çok gitmeyi planladığımız Kleopatra plajı vardı. Oraya gitmeye karar verdik. Oraya tabii ki deniz yoluyla gidiyorsunuz. O da şöyle oldu. Akyaka'dan yola çıktık. Çınarköy'üne gittik. Yaklaşık bir araçla yarım saat bir yolculuk yaptık. Ondan sonra aracınızı orada bir otoparka bırakıyorsunuz. Otoparkta herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Büyük bir arazi var. Tabii ki ama güneşe maruz kalıyor aracınız, onu söyleyeyim. Sonrasında iskeleden sürekli hareket eden tekneler var. 60 TL bir ödeme yapıyorsunuz kişi başı. Tekneden de Kleopatra plajına, Kleopatra plajı, Kleopatra adası, Sedir Adası'na 10-15 dakikada gidiyorsunuz. Teknede de işte bir küçük su aldık biz. 4 liraydı. Bir çay içtik 10 liraydı. Onun fiyatlarını da söyleyeyim. Adaya indiğinizde de küçük su fiyatları 3 lirada. 3 lira bu arada, onu da söyleyeyim.
Hani teknede de biz bir hanımefendinin önerilerine maruz kaldık. Hani orada fiyatlar çok yüksek dedi ama bence değildi. Yani küçük su 3 lira. Çok muazzam bir ada. Yani ben daha önce böyle bir tecrübe yaşamadım. Deniz yoluyla bir adaya gidiyorsunuz. Meşhur Kleopatra plajı var. Onun hikayesi de var, anlattım size. Onun haricinde 4-5 tane de tarihi yer var. Onları da görebiliyorsunuz. Başına Hakikaten geleni de anlatsana. keyifliydi. Ne geldi başıma? Kleopatra plajında. Ha. Bilmeden. Kleopatra plajında bir plajı iplerle belirlemişler, sınırlarını çizmişler. Ben de farkında olmadım o koruma alanın. İçeri atladım. Atladığım gibi oradaki görevliler beni uyardı. Dışarı çıktım. İşte oradan kum götürüyormuş insanlar evine hatıra. O yüzden artık o kumu sadece karşıdan izleyebiliyoruz. Yani ayak basmak bile yasak. Böyle bir trajikomik bir anım da oldu. Orada denize girdim. Su da çok güzeldi. Gündüzü bu şekilde tamamladık. Akşam da Akyaka merkezde keyifli bir yere gittik. Orayı tercih etmemizin nedeni şuydu. Özellikle sörf camiası gündüz aktivitelerini yaptıktan sonra akşamını orada değerlendiriyormuş. O ilgimizi çekti. Böyle bir ortam oluyor olması. Ve keyif aldık. Şöyle biz 7.30 gibi gittik. Akşam 10'da müzik başladı. O arada tabii biraz sıkıldık. 2,5 saat uzun bir zaman. Güzel müzikler yapıyorlar. Ortam güzeldi. Ve neredeyse içerideki insan sayısı kadar bir kapıdan da maalesef insan geri döndü. Çünkü içerisi kalabalıktı, dolmuştu. Geldik ve şu an son günümüze. Neyse genel olarak Akyaka'dan bahsedeyim ben. Yani ulaşımdan bahsedeyim Akyaka'ya. Karayoluyla gelebilirsiniz. İşte en yakın havalimanı Dalaman'da. Oraya inip oradan buraya gelinebilir. Yani bu bahsettiğimiz yerler birbirine çok yakın. Yani aracınız olmasa da toplu ulaşımla ya da bir taksiyle bu yerlere rahatlıkla gidebilirsiniz. Yani illa aracınızın olmasına gerek yok. Ya da buradan bir işte küçük bir skuter falan da kiralanabilir. Yeme içme ile ilgili Azmak Nehri boyunca restoranlar var. Özellikle Azmak Nehri'nin sonuna doğru iddialı balık restoranları var. Orada bir akşam yemek yenilebilir. Biz birinci blokta orada bir akşam yemeği yemiştik. Onun dışında maden iskelesi bence kesinlikle değerlendirilmeli bir akşam yemeği için. Başka burada Akçapınar'da bir tostçu var. Orası olabilir öğlen aperatif bir şeyler için ki ama yani standart bir tost. Hani çok bir aman aman bir özelliği yok. Gelelim konaklama kısmına. Son yıllarda özellikle Azmak Nehri'nin kıyıdan biraz yukarı doğru orada bir alan var. Çok lüks tesisler inşa edilmeye başlandı ve şu an hizmet veriyor. Onları değerlendirebilirsiniz. Merkezde konaklayabileceğiniz irili ufaklı işte apartı, pansiyondur, butik oteldir. O tarz yerler var. Akçapınar'ı değerlendirebilirsiniz konaklama için. Çok keyifli güzel tesisler açılmaya başlandı. Yani Akçapınar'dan da Akyaka'ya 10 dakikada falan gelinebiliyor rahatlıkla. Hatta birkaç tane alternatif yol var. Oraları kullanıp gelebilirsiniz. Konaklama ile ilgili bunları söyleyebilirim. Sörf yapabilirsiniz burada. Sörf okulları var. Geçen seneki vlogda bundan bahsettik. Amazon turu diye bir aktivite var. Tekne turu. Yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Ona katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu Amazon Nehri'nde kanoda yapılabilir. Azmak Nehri tekne turunu zaten yapıyor olmanız lazım. Kişi başı 20 TL. Ama biz kendimiz işte 2 kişiyiz, 4 kişiyiz derseniz tekne turunda 150-200 lira arası bir fiyata sadece kendinize özel kiralayabilirsiniz. Evet biz çok keyif aldık. Akyaka her zamanki gibi keyifli bir yer. Buraya birçok kez ben gelirim. Çünkü her geldiğimde ayrı bir keyif alıyorum Akyaka'dan. Umarım siz de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Akyaka ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından lütfen bize iletin. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akyaka'dan sevgiler.